Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, güzel bir motif örneğim daha var bugün. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle mavi bir renk kullanıyorum bu sefer. Ortadan başlıyoruz şimdi 7 tane zincir çekerek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine batarak bir yuvarlak yapıyoruz. Birleştirdik. Bir tane zincir çekiyorum birleştirdikten sonra ve bu boşluğun içine batarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine batıyorum ve birleştiriyorum. Bu sefer tığıma 5 numara 1,50 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Altın başak maxi ipim. Aynı ipler, her zaman kullandığım ipler. Tığ biraz daha kalın kullanıyorum. Model öyle gerektiriyor diye düşündüğüm için, yoksa ki aynı tığlarla örebiliriz aslında. Şimdi buradan birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızı 2 defa doluyoruz. Aynı yere birleştirdiğimiz noktaya batarak trabzan yapacağız. Dörtlü trabzan, fakat dördüncü çekmeyi yapmıyoruz. Önce bir ilmek, sonra 2, sonra 2 alıyorum, tığı da bırakıyorum. Dördüncü çekme işlemini yapmıyorum. Tekrar tığı 2 doladım. Yine aynı noktaya. Önce bir ilmek, sonra ikişer ikişer aldık. 3 tane trabzan yaptıktan sonra tepesine şu şekilde birlikte çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir, tekrar tığ 2 doladık. Şimdi hemen bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şöyle hemen yanındakine yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Önce 1, sonra 2, 2 aldım, tığ da bıraktım. 2 doladım, tekrar 1, 2, 3, 2 doladım, 1, 2, 3, hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir, tekrar 2 doladık. Bir sonraki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Aşağıda 12 tane sık iğne yaptık. 12 sık iğnenin üzerine de bu şekilde 12 tane yapraklar yapacağız. Yaprak diyelim artık. Yani 3 trabzan yapıp kapatıyoruz. Bunlara yaprak dedim. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki sık iğneye geçtim. 3 defa çektim. Dördüncü çekmeyi yapmadık. Birlikte kapattık. 1, 2, 3. Dördüncü çekmeyi üçüncü trabzanı yaptıktan sonra yapıyoruz. Tığda 4 tane ilmeğimiz olacak ve hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3. Tekrar evet, 3 tane yaptım, kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yaptık. Her sık iğnenin üzerine batarak 12 tane yaprağımızı yapalım. Sonra bir üstte birlikte geçelim. Evet, başlangıç noktasına geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaprağımızı tamamladıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız yaprağın tepesine birleştiriyoruz. Şimdi buradan yine 1,
2 3 tane zincir çekiyoruz. Artık üçlü trabzan yapıyoruz. Tığı bir kez doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine bir ilmek, sonra 2 ilmek alıp bırakıyorum. Tekrar bir doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 çektim. 3 tane trabzan yaptık. Kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir. Hemen önümüzdeki ilk boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Bir kez doladık. Şimdi sıradaki yaprağın tepe noktasına batıyorum. Önce 1, sonra 2 aldım. Tığı da bıraktım. Doladık. Tekrar 3 tane buraya da trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde. Ve hepsini birlikte kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi burada ortada bir trabzan yaptık. Bir sonrakinde trabzan yapmadan direkt alttaki yaprağın üzerine geçeceğiz. Bir boşlukta trabzan olacak, bir boşlukta olmayacak. 3 zincir çektim. Atlıyorum diğer yaprağın tepesine. 1 2. Tekrar 1 2. Tekrar 1 2. 3 taneyi tamamladım. Kapatıyorum. Burada bir trabzan yaptık. Burada yapmadık. Şimdi burada tekrar bir trabzan yapacağız. 3 tane zincir. Boşluğun içine batıyoruz. Ve bir tane üçlü trabzan. 3 defa da çıkıyoruz. Tekrar 3 zincir. Bir doladık. Yine alt sıradaki yaprağın tepe noktasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tepesini yine birlikte birleştirdik. 1 2 3 zincir. Şimdi buraya trabzan yaptık. Buraya yapmıyoruz. Direkt alttaki yaprağın tepesine girerek 3 tane buraya trabzan yapıyoruz. Ve tepesini yine birlikte kapatıyoruz. Şimdi 3 zincir, sıradaki boşluğa bir tane trabzan, tekrar 1 2 3 zincir ve yaprağın tepesine batıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. 1 2 çektik, bıraktık. 1 2. Şimdi kapattım. Bu sıramızda bu şekilde dolanıyoruz. Zincir sayılarımız hep 3. Şimdi ilk boşluğa bir trabzan yaptık. Bir sonrakine yapmadık. Bir sonrakine tekrar bir trabzan yaptık. Bir sonrakine yapmadık. Bu şekilde şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Trabzanlarımız üçlü. 3 defa da çekiyoruz. Yine tepeyi birlikte birleştiriyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çektim. Sona geldiğimizde boşluk olan sırada olmamız lazım. 3 zincir çekip direkt bu üçlü trabzanın tepesine giriyoruz, birleştiriyoruz. Dediğim gibi bir sırada bir trabzan, bir sonraki boş, sonraki sırada bir trabzan, bir sonraki boş. Bu şekilde dolanmamız lazım. Evet, buradan birleştirdikten sonra yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımız üçlü. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek alıp tığda bırakıyoruz. Üçüncüyü birlikte topluyoruz. 1 2 3 tane zincir. Şimdi burada bir trabzan yapmıştık. Bu trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Aynı trabzanın üzerine yine bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki üçerli trabzanların tepe noktasına batarak yine buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve kapatıyoruz tepesini.
1 2 3 zincir, bir doladık. Şuradaki boşlukta yine herhangi bir işlemimiz yok. Direkt şu üçlü trabzanların tepesine batıyoruz. 1 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 tepesini birlikte kapatıyoruz. Şimdi şurada yine burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 tane zincir, tek trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere bir daha batıyoruz. Bir trabzan daha, 3 tane zincir, üçerli trabzanların tepesine batarak yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir sayımız hep 3. Şimdi yine buradaki boşluğa herhangi bir işlem yapmadan üçerli trabzanların tepesine geçtik. 2 3. Şimdi kapatıyorum. 1 2 3 zincir, tekrar trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar aynı noktaya batarak bir trabzan daha, 3 zincir ve üçerli trabzanların üzerine geçiyoruz. Ve kapatıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde dolanacağız. Yine başlangıç noktasına kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonra beraber devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi 3 tane yine zincir çektik. Geliyoruz. Üçerli trabzanların tepesine birleştirdik. Buradan yine 3 tane zincirle yukarıya çıkalım. 3 zincir, aynı şekilde aynı noktaya batarak yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımız, ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Şimdi şurada 2 tane trabzan yapmıştık, arada bir zincir çekerek. İlk trabzanın tepesine batıyoruz, bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra bu bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. Sonra da hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. Şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir, bir doladık. Üçerli trabzanların tepe noktasına yine batıyorum. 1 3 tane buraya trabzan yapıyorum. 2 3 ve kapatıyorum. Şimdi şurada şöyle bir işlem yapıyoruz. Yine oraya batmıyoruz ama burada artık 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Üçerli trabzanları yaptığımız yere tekrar batıyoruz. 1 2 defa çektim, tığı da bıraktım. Tekrar tığımı doladım. Şimdi bir sonraki üçerli trabzanların tepe noktasına batıyorum. 1 2 aldım ve tığdaki 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Şöyle bir birleştirme yapıyoruz orada. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu üçerli trabzanların üzerine az önce battığımız yere tekrar batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 yine 2 çekiyorum. Her defasında 2 çekip üçüncüyü tepede birleştiriyorum. Ve kapattık. Şöyle bir görüntümüz olması lazım orada. 1 2 3 zincir. Evet, buradaki işlemimizde yine burada yaptığımız gibi ilk trabzanın tepesine batıyoruz.
bir trabzan, boşluğun içine batıyoruz, bir trabzan daha, bir sonraki trabzanın üzerine batıyoruz, üçüncü trabzan. Buraya normal 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir, kenara geliyorum, üçerli trabzanların üzerine bir, yine 3 tane önce trabzanımızı yapıyoruz, 2 3, kapatıyoruz tepesine, 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu 3 tane trabzan yaptığımız yere tekrar batıyoruz. Yine önce bir ilmek, sonra 2 ilmek alıp tığda bırakıyorum. Üçüncüyü almıyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki üçerli trabzanların üzerine gidiyorum. 1 2 çekiyorum. Şimdi tığdaki 3 ilmeğimin hepsini birden çekerek kapatıyorum. Sonra 3 zincir tekrar. Ve burada yine aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3, kapattım. 1 2 3 zincir. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane normal trabzan, 3 defa da çıkıyoruz. Ortaya batıyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa. Sonra hemen yanındaki trabzanın üzerine tekrar 3 zincir. Üçerli trabzanların üzerine yine 1 3 tane trabzanımızı yapalım. 2 3, kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip aynı noktaya bir daha batıyoruz. Tekrar 1 2 çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. Bir doladık. Bir sonraki trabzanların üzerine yine 2 defa da çekerek bir trabzan yapıyorum. Hepsini çektim, kapattım. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Ve kapattım. 1 2 3. Evet, yarısına kadar geldik neredeyse. Bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi bir üste birlikte geçelim. Evet, sona geldim. Şurayı yine birlikte yapalım. Bitişimiz de yine aynı şekilde olacak. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Üçerli trabzanların dibine batıyoruz. Trabzanımızı yaptık. 2 defa çektik. Şimdi tığı bir kez doladım. Buradaki yaptığımız üçerli trabzanların ne yapıyorum? Dibine batıyorum. 1 2 çektim. Kapattım. Dibine batarak. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Evet. Tekrar 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Burası aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte tabii ki. 3 kapatıyoruz. Şimdi buradaki işlemimiz şöyle: 1 2 3, bir doladık. 3 tane trabzan yapmıştık. İlk trabzanın tepesine batıyoruz. 1 2 çektik. Üçüncüyü çekmedik yine. Tekrar doladık. Şimdi ortadakine değil, en sondaki üçüncü trabzanın üzerine tekrar batıyoruz. 1 2 çektik. Şimdi bu 3 ilmeğimizi birden çekerek yine tepesine sivri bir şekilde kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir, tekrar geliyoruz üçerli trabzanların tepesine, yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Önce 1 2 3, hepsini birlikte kapattım.
Evet, buradaki işlemimiz de şu şekilde. 3 tane zincir, bir kez doladık. Yine aynı noktaya, bu üçlü trabzanları yaptığımız noktaya batıyoruz. 1 2 evet 3 tane, pardon 3 tane diyorum, 3 de çekerek bir trabzan yaptık. Burada tığımızı bir kez doladık. Şimdi alt sırada şöyle bir ters V yapmıştık. Tığımızı bir kez dolayıp tam şu noktaya, sivri tepeye batıyoruz. Bir kez doladım, buraya batıyorum. 1 2 3, bir trabzan daha yaptık. 1 2 3 zincir, aynı noktaya şimdi tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir, tığımızı doladık. Aynı noktayı bir kez daha batıyoruz. Tam ortaya 3 defa batmış olduk bu şekilde. Bir trabzan daha yaptık. Şimdi tığımızı dolayalım. Bir kez doladım. Kenardaki üçlü trabzanların tepesine batıyorum. Yine bir trabzan yapıyorum. 3 defa da çıkarak. Ve 1 2 3 tane zincir. Şimdi aynı üçlü trabzanların üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak. 2 ve 3. Kapatıyorum. Şöyle şurada 1 2 3 4 5 6 tane boşluğumuz olacak. Böyle ters ve düz ve şeklinde sadece boşlukları sayarsak 1 2 3 4 5 6 tane boşluk olacak. Evet, burayı tamamladık. Şimdi 3 tane yine zincir, tığımızı bir kez doladık. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız şimdi. Birinci trabzana batıyorum. 1 2 çektim, bıraktım. Tığ doladım. Üçüncü trabzana batıyorum. 1 2 çektim. Şimdi ikisini birden kapattım. Ve 3 tane zincir, tekrar buraya geldik. Şimdi üçerli trabzanların üzerine önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Hepsini birlikte çekip kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi buradan tığımızı doluyoruz. Zincir çekmiyoruz. Ortadaki bu ters V'nin tam tepe noktasına batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan. Tekrar 3 tane zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Tam bu orta noktaya 1 2 3 tane trabzan yaptık. Şimdi tığ doluyorum zincir çekmeden. Kenardaki bu üçerli trabzanların tepesine geliyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir ve yine aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Şurası biraz karışık gibi gelebilir, aslında çok kolay. Bir tane daha şimdi birlikte yapalım. Ben yavaş anlatacağım diye bazen şaşırıyorum. Evet, şimdi geliyoruz buraya. İlk trabzan üzerine bir trabzan, 2 defa çektim. Üçüncüyü çekmedim, tığda bırakıyorum. Son trabzanın üzerine batıyorum. Kapattım. 3 tane zincir. Şimdi buraya önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3,
hepsini birlikte çekip kapattık. Bir şunu tekrar edeceğim arkadaşlar, düzgün batamadım, bir ileriye gitti sanki. Evet, 3 zincir şöyle batmam lazım, orada katına girdi. 1 2 3 kapattım. 3 tane zincir, aynı noktaya bir daha batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Şimdi pardon, zincir çekmeden tığımı dolayıp ortadaki bu ters V'nin tepesine batıyorum, bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, ortadaki V'nin üzerine, ters V'nin üzerine tekrar batıyoruz, ikinci trabzan, tekrar 3 zincir, bir kez daha aynı yere batıyoruz, üçüncü trabzan. Buraya 3 tane trabzan yaparak aralarda da 3 tane zincir çektik. Şimdi zincir çekmiyoruz, direkt üçerli trabzanların üzerine batarak bir trabzan yaptık. Şimdi zincir çekiyorum ve aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ve kapattım. Kapatamadım. Evet, şimdi kapatacağım inşallah. Şöyle olmadı. Burayı tekrar yapalım şimdi. Tekrar ediyorum buraya. 2 3 1 2 3. Evet, şimdi oldu. Evet, sanıyorum burası da anlaşıldı. Şöyle tekrar bir yakından göstereyim. Kafanız karışırsa boşluğu sayın. 1 2 3 4 5 6 tane boşluğumuz olması lazım şu arada. Şurası zaten kolay. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar tekrar gelelim. Ay pardon, bir sırayı daha bitirdim arkadaşlar. Şimdi şurayı birleştirmedim, birlikte yapalım diye buraya kadar yaptım. 3 tane trabzanı tam ortaya battık. Şimdi tığ doluyoruz, başlangıç noktasındayım, dibe batıyoruz, şu üçerli trabzanların dibine batıyoruz, bir tane trabzan yapıyoruz, sonra 3 tane zincir çekerek bu üçlü trabzanların tepe noktasına batarak birleştirdik. Evet, 1 2 3 zincirle tekrar yukarıya çıkıyorum. Şimdi tığımı bir doladım, yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum, zincirle birlikte 3 ve hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, bir zincir, tığımı bir kez doladım. Buradaki iki tane trabzan yapmıştık, sivri nokta oluşturduk, tam sivri noktaya batıyorum, bir tane trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar tığımı doladım, geliyorum buradaki üçlü trabzanların tepesine, bir, yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz, 2 3, hepsini birlikte çekiyoruz, kapatıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir, üçlü trabzanları yaptığımız noktaya tekrar batıyoruz, bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi tığın başını doluyoruz, alttaki ters V görünümünde olan şurası, buranın tepesine batıyoruz, bir trabzan yapıyoruz, 3 tane zincir çekiyoruz, bir doladık, aynı noktaya tekrar batıyoruz, bir trabzan daha yaptık. Şimdi zincir çekmeden tığımızı bir kez doluyoruz, şu ortada bakın 3 tane yapmıştık, bir sonraki trabzanın üzerine batıyoruz, bir tane trabzan yapıyoruz, zincir çekmeden battık buraya, 1 2 3 tane zincir çekiyoruz,
Aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yaptık. 1 2 3 zincir, bir doladık, aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bu ortadaki trabzanın üzerine 3 defa battık. 3 tane trabzan yaptık diyelim. Şimdi zincir çekmeden tığı bir kez doluyoruz. Buradaki ters V görüntüsü var, bakın şurada. Tam onların tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi tığın başını doluyorum zincir çekmeden. Kenardaki bu üçlü trabzanların arasına giriyorum. Tepesine batıyorum daha doğrusu. Bir tane trabzan yaptık. Bir, iki, üç zincir. Bir doladık. Şimdi aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3, hepsini birlikte kapatıyorum ve şöyle bir tane zincirimizi çekelim. Evet, bu sıramızda bu şekilde olacak. Şimdi hata yapıp yapmadığınızı anlamak için şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane boşluk var, bakın. Ters V, düz V şeklinde düşünürseniz, düz V, ters V, düz V, ters V. Burada 2 tane düz V, sonra ters V, düz V, ters V diye gidiyor. Evet, bir tane daha yapalım yine beraber. Burayı kapattık. Bir tane zincir çektik. Tığımızı doladık. Tam sivri noktaya batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Tığımızı doladık. Üçerli trabzanların üzerine geldim. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum ve kapattım. Evet, şurayı tekrar birlikte yapalım şimdi. Üçlü trabzanlarımızı yaptık. 3 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden tığ dolayıp şuradaki ters V görünümünde, bakın, bunların tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya bir kez daha batıyoruz. Buraya 2 defa batmış oluyorum. Şimdi zincir çekmeden tığ dolayıp bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Bir trabzan, 3 tane zincir, bir doladık, aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yaptık. 3 tane zincir, tığ doladık, aynı yere tekrar bir daha batıyorum. 3 kez batmış olduk buraya. Şimdi zincir çekmeden tığ dolayıp şuradaki iki trabzanın tam tepede birleşme noktasına batıyorum. Bir trabzan, 3 tane zincir, tığ doladım, aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi zincir çekmeden tığ doladık. Üçerli trabzanların üzerine batıyoruz. Yine bir trabzan, tekrar 3 tane zincir ve aynı noktaya tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 şeyi söylemiyorum artık, hep 2 çekip üçüncüyü birlikte topluyoruz. Bir tane zincir, buraya bir tane trabzan, tekrar bir zincir ve üçerli trabzanların üzerine geçtik. 1 2 3 trabzan kapattık. Burayı bir kez daha birlikte çalışalım. 3 zincir, aynı noktaya batıyorum. Tığ doladım. Bir sonraki
ikişerli trabzan üzerine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yani sivri noktaya batıyorum demek istedim. 3 zincir, aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi tığ doluyorum zincir çekmeden. Bir sonraki trabzanın üzerine, tam ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere tekrar bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere tekrar batarak bir trabzan daha. Şimdi tığ doladık, tam sivri noktaya batıyoruz. Sivri nokta derken yani şu iki trabzanı birlikte topladığımız yer, ikisinin birleşme noktası diyelim. Tam sivri değil çünkü. Buraya battık. Bir trabzan, 3 tane zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Bir trabzan. Şimdi tığ doladım. Üçerli grubun üzerine geldim. Bir trabzan da buraya yaptım. Tekrar 3 zincir. Şimdi aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 kapattım. Bir zincir, burada bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir ve üçerli trabzanların üzerine geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle tekrar yakından göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde bir sıra daha başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kafanız karışırsa hata yapıp yapmadığınızı anlamak için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane boşluk olması lazım, tersli düzlü şekilde. Böyle bir yıldız gibi bir görüntü de çıkıyor ortaya. Evet, şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Bir üstte birlikte geçelim. Bir üst zaten son sıramız olacak. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Yine burayı birlikte birleştirelim. Şimdi tığımızı bir kez doluyoruz. Yine başlangıç noktasındaki bu üçlü grubun dibine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip tam üçlü grubun tepe noktasına geliyoruz. Buraya birleştiriyoruz. Şimdi 3 zincir, tekrar bir üste geçtik. Bir doladım, yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu üçünü kapatmıyorum. Tekrar tığımı doladım. Artık şu ortaya herhangi bir işlem yapmadan diğer üçlü grubun tepe noktasına geçiyoruz. Tam tepe noktasına batıyoruz. Buraya da 1 2 çekip bırakıyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz buraya da. 2 3. Şimdi hepsini birlikte çekerek topluyoruz. 1 2 3 tane zincir. Son yaptığımız üçlünün dibine batıyoruz. Bir tane trabzan. Şimdi tığımızı bir kez doluyoruz. Yine geliyoruz, buradaki ters V diyelim artık. Ters V'nin üzerine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir, aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha. Şimdi zincir çekmeden tığ dolayıp tekrar sıradaki bu ters V'nin tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir, aynı noktaya bir kez daha batıyoruz. Bir ters ve bir düz V şeklinde ilerliyor buraya kadar. Tekrar tığımızı doladık zincir çekmeden. Tam burası orta noktamız. Bir sonraki buradaki trabzanın tepesine batıyoruz.
bir trabzan. Buraya yine 3 defa batacağız. Şimdi birinciyi battık. 3 tane zincir, aynı noktaya tekrar bir kez battım. 3 zincir, aynı noktaya yine bir kez daha batıyoruz. 3 defa battık tam şuradaki bir trabzan üzerine. Şimdi tığ doladım. Sıradaki ters V'nin tepesine batıyorum. Zincir çekmeden tığ doladık. Şimdi 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya bir trabzan daha. Ters V'lerin üzerine de 2 defa batıyoruz. Arada 3 tane zincirle. Şimdi zincir çekmeden yine bir kez doladık. Ters V'nin üstüne batıyoruz. Bir trabzan, 3 zincir, aynı noktaya tekrar bir trabzan daha yaptık. Tığ doladık. Şimdi üçlü grubun tepe noktasına batıyoruz. Bir trabzan ve tekrar 3 tane zincir, aynı noktaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum şimdi. 1 2 3. Tığ doladım, kapatmadan bir sonraki üçlü grubun tepe noktasına geldim. Yine hep 2 defa çekip üçüncüyü çekmiyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte çekip kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir. Evet, şurada bir kez daha birlikte yapalım. Şimdi son üçlüyü yaptığımız yerin dibine tekrar battım. Bir tane trabzan. Şimdi zincir çekmeden tığ doladım. Ters V'nin üzerine batıyorum. Bir trabzan. 3 tane zincir. Aynı noktaya tekrar bir trabzan. Zincir çekmedim. Bir sonraki ters V'nin üzerine batıyorum. Bir trabzan. 3 tane zincir, aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Bir trabzan daha. Ortadaki trabzana geldik. Tığımı doladım. Ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. Tekrar 3 zincir ve aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi tığ doluyoruz. Zincir çekmeden ters V'nin üzerine batıyoruz. 3 tane zincir, aynı yere tekrar bir trabzan daha. Tekrar tığımı doladım. Zincir çekmeden ters V'nin üzerine geldim. Bir trabzan, 3 zincir, aynı noktaya tekrar bir trabzan daha. Tığ doladık. Şimdi buradaki üçlünün üzerine bir trabzan, 3 tane zincir ve aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3, kapatmadık. Hemen bir sonrakinin üzerine geçiyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi hepsini birlikte toplayıp hemen 3 tane zincirimizi çekelim ve aynı noktaya bir trabzanımızı yapalım. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Bu son sıramız zaten. Şöyle göstereyim tekrar. Burada şimdi kaç tane boşluğumuz var onu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane son sırada boşluğumuz olacak. Evet, şimdi başlangıç noktasına kadar gelip geri dönüyorum. Evet, sona geldim. Şimdi yine sonu birlikte bitirelim. Buraya kadar aynı şekilde ördük. Şimdi tığın başını doluyoruz. Yine bu üçlü grubun dibine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip tam tepe noktaya yine üçerli trabzanların birleştiği noktaya batarak birleştiriyorum. Şimdi bir tane de zincir çekelim ve ipimizi kesebiliriz artık.
Bu ipimizi arkadan şöyle gizleyelim. Trabzanların arasından yürütüyorum birkaç ilmek aşağıya kadar. Tersinden doğru tabi. Sonra tamamını kesebiliriz. Ortayı da gizlemiştik. Evet. Şimdi elimde biraz buruştu tabi. Ütülediğimizde daha düzgün duracaktır. Böyle altıgen bir motif elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane olduğu için tabi birleşim noktalarındaki deseni göremiyorsunuz şu anda. Şöyle buralardan, şu köşelerden, şu köşeler dediğim bir trabzan var ya şuralarda. Tam köşelerimiz buralar. Şöyle bir trabzan bir trabzan giden. Burada da yine bir trabzan bir trabzan giden yerler. Ve bu bir trabzandan bu bir trabzana birleştirme yapabilirsiniz. Şuradaki boşluklardan birleştirerek ekleyebilirsiniz. Evet, benim de şimdi sizlerle birlikte ördüğüm için elde bir tane motif var. Birleştirme yapamadım. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Bir tane daha motif yapıp birleştirmeyi gösterebilirim. Şu kısımlar birleştirdiğinizde yani peş peşe şöyle 1 2 3 motif, şurada da kendiliğinden çok güzel bir desen oluşacak. Evet, bugünlük modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Ben beğendim. Hoş, güzel. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Daha güzellerinde görüşmek üzere inşallah.